Merhaba sevgili takipçilerim. Songül'ün Patikleri YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlere yeni bir patik tanıtımı yapacağım. Tek renkte bu patiğim. Kullandığım ipim Ören Bayan Dora. Burada da renk kodu var. 001 renk kodu kullanacağım. 3 numara 5 şişim. 3 numara 5 şişim. Bir tığımız, bir de makasa ihtiyacımız olacak ileriki zamanlarda. Şimdi patiğimi göstereyim. Şöyle şu şekilde bir patik yaptım. Tek renk örgü desenli, bu hani yaptığımız yelek modellerinden yaptım. Bu şekilde. Burasını tamamen haroşa yaptım. Bu taraflarını. Alt tabanını düz ördüm. Bu şekilde. Haydi gelin bir başlayalım bakalım. Umarım güzel ve keyifli olur. Evet arkadaşlar, yine 12 ilmekle başlıyoruz. Her zamanki gibi aynı şekil. Kullanacağım ipimiz, şişimiz 3 numara 5 şiş. Yine 12 ilmekle başlıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 ilmekle başlıyorum. Hemen. Evet arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Şöyle 12 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyorum. Evet. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar, desteklerinizi. Abone olanlara da teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Evet, şimdi örgümün tersini çevirdim. Tersindeyim ve ilk ilmeğimi örmeden takıyorum. Diğerlerini ters bir şekilde örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet arkadaşlar, şimdi bir daha örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden taktım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet arkadaşlar, şimdi 4 sıra gittikten sonra hemen diğer tığımı elime alıyorum ve bu yanlardan arkadaşlar, ilk başlangıç yaptığımız yerlerden birer tane ilmek çıkarıyorum. Bakın şu şekilde, daha kolay olsun diye yaptım ben bunu. Bu şekilde takıyorum. 1, hemen diğer ilmeğimi takıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Alt ilmeğimizi çıkarttık. Pardon, tekrardan çıktı. Alt ilmeğimiz. Alt ilmeğimizi çıkarttık arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi diğer alt ilmeğimizi çıkaracağız. Onu da diğer şişimize takalım. Evet, diğer şişimize takalım. 1, 2, 3, 4. Şu yan tarafı da şöyle alalım. 4, 5 ve 6. En son ilmeğimizi de buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet.
Evet, bu şekilde. 6 ilmek çıkarttık. Başladığımız yere geldik. Başladığımız yere, ilk ilmeğimiz başladığımız yere geliyor. Şimdi diğer şişimi elime alıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 ve diğer şişimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 6'şar ilmek bütün şişlerimize aktardık. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sıra daha burayı örelim. 1 2 3 4 5 6. Diğer şişimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Burada şişlerimiz biraz karışık gibi dursa da karışıyor. Evet, şimdi diğer şişime geçtim. Evet arkadaşlar, 12 ilmekle başladık. Bu kadar ördükten sonra altı şişlerimizi, ilmeklerimizi, şişlerimizi 6 ilmek dağıttıktan sonra şimdi yine başladığımız noktaya geliyoruz. Başladığımız noktadan 2 ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. 1 2 ilmeğimi ördüm ve hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum. Takıyorum ve örüyorum. 3 4 5 6 7. Şimdi diğer şişime geçtim. Diğer şişime geçiyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm arkadaşlar. Hemen 5. ilmeğimin dibinden ilmek çıkarıyorum, takıyorum. Onu da ördüm. 5 6 ve 7. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtim. İlk ilmeğimi ördüm. 1 ikinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin dibinden ilmek çıkarıp böyle takıyorum, örüyorum. 3 4 5 6 7. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimde de 1 2 3 4 ilmek örüyorum. 5. ilmeğimin hemen dibinden bir ilmek çıkarıp takıyorum ve onu da ördükten sonra örüyorum. Evet, şişimden çıktı. 5 6 ve 7. Bu şekilde arkadaşlar. Ve şimdi birer birer artırımı yaptım. Hem burada hem burada hem burada hem burada birer artırım yaptım. Şimdi bu sırada artırım yapmadan örüyorum arkadaşlar. Bakın, yine başladığımız noktaya geldik. Artırım yapmıyoruz bu sıramızda. Bütün şişlerimizi de 7 ilmek var. 7 ilmeğimizi bu şekilde düz bir şekilde örelim. Evet, ipim çıktı, pardon. Şöyle takayım. İlmeğim çıktı. Son ilmeğimi de ördüm ve diğerine geçiyorum. Bu sıramızda artırım yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Bir ilmeğim çıktı, o yüzden biraz bocaladım. İlk zamanlar böyle oluyor çünkü şişler birbirine çok karışıyor. İlmekler az olunca. Evet, diğer 3. şişime geçtim. 3. şişimi de örüyorum. Evet, 3. şişimi ördüm. Şimdi 4. şişime geçiyorum.
Farkındaysanız artırım yapmadım. Dördüncü şişime geçtim arkadaşlar. Dördüncü şişimi de örüyorum. Şimdi tekrardan başladığımız noktaya geldik. Bakın, başladığımız noktadayız. Yine 2 ilmeğimizi ördüm. 1 2 ilmeğimi ördüm. Hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum, örüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi diğer şişime geçiyorum. İkinci şişime geçtim. İkinci şişimde 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 6. ilmeğimin dibinden ilmek çıkarıyorum, takıyorum ve örüyorum. 5 6 7 ve 8. Şimdi 3. şişime geçiyorum. 3. şişime geçtim. İlk ilmeğimi ördüm. 1 ikinciyi ördüm. İkinci ördükten sonra hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum, örüyorum. 3 4 5 6 7 8. Şimdi 4. şişime geçiyorum. 4. şişimde de artırımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum. 6 7 ve 8. Evet arkadaşlar, şimdi birer daha artırım yaptık. Bütün şişlerimizde 8 ilmek var. Şimdi bu kenarlarını da arttırıyoruz arkadaşlar. Burası ortası olduğu için olmaz. Sadece şu kenarlarında artırım yapıyoruz. Bu şekilde bir sırada artırım yapıyoruz. Bir sırada artırım yapmadan bütün şişlerimizde 15 ilmek olana kadar örelim. Evet arkadaşlar, patiğimin başlangıç burun kısmını yaptım. Bütün şişlerimde 15 ilmeğim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Diğer şişlerimde 15 ilmeğim var. Tamamı 60 ilmek. Şimdi 60 ilmeğimizi elde ettikten sonra şimdi 4 sıra düz örelim arkadaşlar. Bakın, 1 2 3 4 sıra ördükten sonra modelimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, patiğimi 4 sıra ördüm. Bakın, 1 2 3 4. sırayı da ördüm. Şimdi modelimizi yapmaya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar, modelimiz biliyorsunuz yelek modeli, şal modeli. Yani şal da yapılabiliyor. Pardon, yelek de yapılabiliyor. Şimdi modelimiz çok basit ve akılda kalan bir şey. Hiçbir zorlaması yok. Alt tabanına yapmadım. Sadece üst bölümüne yaptım ben. Şimdi ilk ilmeğimi ördüm. 2 defa doluyorum şişimi. Yine örüyorum. 1 2 doladım, ördüm. 1 2 doladım, ördüm. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. 2 kere doluyorsun, bir tane örüyorsun. Bu şekilde. 2 kere doladım, bir ördüm. Şişimi 2 defa doluyorum, bir örüyorum. 1 2 bir ördüm. 1 2 defa doladım, bir ördüm. 1 2 defa doladım, bir ördüm. Şimdi devam edelim. 1 2 doladım, bir ördüm. 1 2 doladım, bir ördüm. 1 2 doluyorum, bir örüyorum. Evet, burası biraz sık ördüm galiba. 1 2 doladım, bir ördüm. Şimdi diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. Diğer şişime geçtim. Yine bu şişimizde de aynısını 2 defa doluyorum şişimi. Bir örüyorum, 2 defa doluyorum, bir örüyorum. 2 defa doladım, bir ördüm. 1 2 doladım, bir ördüm. 1 2 doladım, bir ilmek ördüm. 1 2 doladım, bir ilmek ördüm. 1 2 doladım,
bir ilmek ördüm. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 bir ilmek ör, 1 2 dola, bir ilmek ör, 1 2 dola, bir ilmek ör, 1 2 dola, bir ilmek ör. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde. 2 şişimizi bu şekilde örüyoruz ve 2 şişimizi düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. 2 şişimizi düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 ilmeğimizi düz ördük. Şimdi yine modelle kısmımıza geldik. İlk ilmeğimizi örmeden takıyorum. Bir, diğer ilmeğimi de taktım. Şimdi şu ilmeğimi de takıyorum. İlmeklerimizi çıkarıp takıyoruz arkadaşlar. 4 oldu. 5, 6. Bu şekilde alt ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi arkadaşlar alt ilmeğimi bu şişime doluyorum. Pardon. Alt ilmeğimizi bu şekilde çıkarttık. Çıkarttıktan sonra ilmeğimizi bu şekilde üstünden atlattırıyoruz arkadaşlar. Atlattık mı? Atlattık. Şimdi diğer şişimizi takıyoruz. Örmeye başlıyoruz. Sırasını karıştırmadan arkadaşlar örelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekil oldu. Şimdi diğer ilmeklerimizi çıkaralım. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi arkadaşlar şu alt ilmeğimizin şu 3 ilmeği, pardon arkadaşlar, şu 3 ilmeği şuradan şöyle aldık. Diğer üçünün üstünden atlattırıyoruz. Üçünün üstüne atlattırdık. Taktık ilmeğimize ve örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bu şekil. Şimdi diğer ilmeklerimizi alalım. 1 2 ve 3. Şimdi diğer şişimize geçiyoruz. Burada 3 ilmeğimiz var. 3 ilmek daha çıkartacağız. 1 2 3. 3 ilmeğimizi çıkarttık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir, bu ortası olduğu için bu şekil yapıyorum. Şimdi 3 ilmek bunda var, 3 ilmek de bunda var. Ne yapıyoruz? Hemen üstünden atlattırıyoruz. Diğerine taktık. Diğer şişimizdekilerin üstünden atlattırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ve diğer şişimizi de taktık. Ve sırasını şaşırmadan örmeye devam. 1 2 bir alttan kaçtı. Bir alttan kaçtı. Evet. Bir ilmeğim alttan kaçtı. Tekrar taktım. 3 4 5 ve 6. Evet arkadaşlar, bu şekilde oldu. Şimdi diğerine geçiyorum. Diğer şişime. Diğer şişimde, ay pardon, burada ip hemen çıkarınca hemen çekince çıktı arkadaşlar. Şimdi takayım hemen burayı. 1 2
3, 4, 5 ve 6. Evet arkadaşlar, 6 ilmeğimiz var. 6 ilmeğimizin şimdi hemen şöyle şu üçünü alıyorum. Üçünü aldım. İkisinin üçünü de alttan geçiriyorum arkadaşlar, bu şekilde. Ve geçirdim. Şimdi 1, 2 ve 3, 4, 5, 6. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu diğerini de yapayım. Şu şişimi biraz indireyim. Diğerini de yapayım arkadaşlar, göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kalan 6 ilmeğimin yine aynısını yapalım. Bir daha göstermek istedim. Şimdi şu 3 ilmeği diğer 3 ilmeğin üstünden atlattırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sırasını karıştırmadan örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5 model çıkıyor tamamıyla. Bu şekilde yapalım. Bu iki şişimizi düz örelim. Tekrardan buraya gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu ilk sıramızı örüyoruz. Bu ilk sıramızla birlikte 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. 1, 2. Bu şekilde düz örüyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyorum. Düz örüyorum. Bu şekilde. Evet. Son ilmeklerimi de öreyim. Size bir göstereyim. Modelin duruş şeklini. Evet. Bu şekilde. Çapraz örgü modeli. Arkadaşlar tam şu şurada bakın ne kadar öreceğinizi ben size göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördükten sonra diğer modelimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, 5 sıra ördüm. Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5. Şişteki ile birlikte 5 sıra oluyor arkadaşlar. İlk ilmeğimizi bir örüyorum. Diğer ilmeklerimizi doladım, ördüm. Doluyorum 2 defa, örüyorum. Bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Çok basit, bir fazla bir şey yok. Zorluğu yok. 2 defa doluyorum. 1 örüyorum. 2 doladım. 1 ilmek ördüm. 2 doladım. 1 ilmek ördüm. 2 doladım. 1 ilmek ördüm. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sadece 2 şişimizi yapıyoruz. Diğer 2 şişimizi düz öreceğiz. Örüyoruz biliyorsunuz. 1, 2, 1. Bu şekilde arkadaşlar, çok basit. Evet. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtim. Onu da böyle 2 doluyorum. 1, 2 doladım. 1 ilmek ördüm. 1, 2 doladım. 1 ilmek ördüm. 1, 2 doladım. 1 ilmek ördüm. Bu şekilde yapıyoruz. 1, 2 doluyorum. 1 ilmek örüyorum. 1, 2 doladım. 1 ilmek ördüm. 2 doladım. 1 ilmek ördüm. Doladım, ördüm. Bu şekilde arkadaşlar, çok basit. Yapımız kolay. Evet, son ilmeğimi de ördükten sonra son ilmeğimi de örüyorum ve diğer şişime geçeceğim. Diğer şişimizi düz bir şekilde, diğer 2 şişimizi de düz şekilde örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi yine ilmeklerimizi çıkarıyoruz. 1,
2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimizi çıkardık. 6 ilmeğimizi çıkardıktan sonra şu 3 ilmeği şöyle alıyorum arkadaşlar. İçinden diğer 3 ilmeğimizi geçirdik ve sırasını bozmadan takıyorum ve sırasını bozmadan örüyorum. 1 1 2 3. Şimdi diğerlerini örüyorum. Sırasını bozmuyoruz arkadaşlar. 4 5 6. Evet, şöyle bir şekil oluşuyor. Şimdi diğer şişime geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi bu şekilde çıkardıktan sonra şu öndeki 3 ilmeğimi şöyle alıyorum. İçinden geçiriyorum. Bakın şu şekil. Yavaş gösteriyorum ki kaçırmayınız diye arkadaşlar. 1 2 3 ve diğer 3 ilmeğim 4 5 ve 6. Evet. Şu şekilde arkadaşlar, şöyle yaptığınız mıydı, bir de gerleştirin. Tamam. Şimdi yine 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimizi yine çıkardık. Öndeki 3 ilmeğimizi şöyle şu şekil alıyoruz. Diğer 3 ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Diğer 3 ilmeğimizi de taktık ve örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, bu şekilde düzeltiyoruz. Diğer şişime geçtim. Diğer şişimde de hemen yine ilmeklerimizi takıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimizi taktık arkadaşlar. Şu şekil. Ve öndeki 3 ilmeğimizi alıyorum. 3 ilmeğimizi aldım. Diğerlerin 3'ünü içinden geçiriyorum. Bakın şu şekil. Şimdi de örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi diğer ilmeklerimi aldım. 1 yine 6 ilmeğim arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 ve 6. Evet, 6 ilmeğimizin şu öndeki 3 ilmeğini takıyorum ve diğer 3 ilmeğin altından geçiriyorum arkadaşlar. Geçirdikten sonra şu üçünü yine takıyorum ve örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sadece ön tarafına yaptım ben. Arka tarafına yapmadım. Bakın şu şekilde duruyor modelimiz. Bu şekilde 1 2 3 4 tane 4 adet yapacağız. Bakın 1 2 3 4 adet yaptıktan sonra bilek bölümünü bilek ayrımını yapacağız. Aralarını 5 sıra dolanıyoruz arkadaşlar. 5 sıra örüyoruz. Yine görüşürüz. Evet arkadaşlar, modelimi patiğimi yaptım. Model kısmını bitirdim. 1 2 3 4 5 model yapın demiştim. Bakın ben de 5 tane model yaptım. 1 2 3 4 5. Daha sonra 1 2 3 4. sırada ayrım yapacağız. Bilek ayrımı yapacağız. 3 kere dolanın, 3 defa dolanın. Daha sonra
Dördüncü sıramızda bilek ayrımını yapacağız. Bilek ayrımını yaparken de nasıl yapıyorduk arkadaşlar? 15 ilmeğimizi ördüm. Bak 15 ilmek ördüm. Patiğimin üst kısmında. Bir ilmeğim örmeden bıraktım. Çünkü şu diğer ilmekle değiştireceğim. Şöyle çıkarıyorum her ikisini. Bir bu şişimden ilmek çıkarttım. Şimdi bu şişlerimden bu şişimdekini diğer şişime, diğer şişimdekini de bu şişime takıyorum ve örüyorum. Böyle bir değişiklik yapıyoruz arkadaşlar sağlamlaştırmak için. Diğerini de örmeye devam ediyorum. Evet, dördüncü sıramızdayız. Örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada videoyu duraklatmayacağım. İsterseniz siz sardırabilirsiniz. Çünkü arkadaşların çoğu istiyor, yani böyle buraları izlemek istiyor. Onun için burayı duraklatmayacağım arkadaşlar. Diğer şişime geçtim. Biliyorsunuz zaten hep düz örüyorum. Şimdi bilek ayrımını yaparken burayı duraklatmıyorum arkadaşlar. İsterseniz sardırabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bildirim zillerini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca abone olan diğer arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, burayı yine düz örüyorum. Burası patimin alt taban kısmı. Evet. Bu şişimizi de ördük. Şimdi diğer şişimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizin ön yüzüne, ön kısmına geldik. Şimdi yine örüyorum. 2 tane ilmeğimizi ayırdığımız yere geliyorum. Evet arkadaşlar, burada patiğimizi ayırdığımız yerde 6'şar adet, evet 6'şar adet değil arkadaşlar, pardon. Artık bundan sonra bu 15 ilmeğimizi haroşa yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burayı 15 ilmeğimizi haroşa yapacağız. Bunu ne zaman yapacağız ki? Şimdi buradan dönüş yapacağız. Dönüş yaptıktan sonra haroşamıza başlayacağız. Bakın en son ilmeği arkadaşlar düzgün durması için en son ilmeği ben şöyle ters örüyorum. Dönüyorum. Bakın. Döndüm. Düzgün durması için kenarlarını takıyorum. Şimdi haroşa artık. Yani düz. 15 tane ilmeğimizi düz örüyorum arkadaşlar. Bakın. İç bölümüne geçtik. İç bölümüne geçtik. Şimdi patiğimizin iç tarafındayız. 15 ilmeğimizi düz örüyorum. Çünkü 15 ilmeğimiz haroşa olacak. Evet. Bu şekilde haroşa yapalım arkadaşlar. Şu iki şişimizi de ters örüyorum. Ters örüyorum. Böyle ters örüyoruz yine. İki şişimizi ters örüyorum. Evet, ilmeğim çıktı. Evet arkadaşlar, iki şişimi de düz ördüm. Burayı sardırdım biraz. Şu son iki ilmeğimi de düz ters örüyorum. Pardon, düz dedim. Ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, bu ön kısmı şu iki tarafı da haroşa olacak. 15 ilmek burada haroşa, 15 ilmek burada haroşa olacak. Bu şimdi yine örgümüzün ters tarafındayız ve düz örüyorum. Çünkü haroşa olduğu için burayı düz örüyorum. 1 2 15 ilmek arkadaşlar düz örülecek. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Son ilmeğimi yine ters örüyorum. Bu şekilde
döndüm. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Diğerlerini örüyorum. Düz örüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Buradan dönüyoruz arkadaşlar. Patiğimizin bilek ayrımını yaptık. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şöyle ben size bir daha göstereyim. Bakın arkadaşlar, bilek ayrımını yaptık. 15 ilmek bu tarafta, 15 ilmek bu tarafta. Bu 15 ilmekleri haroşa yapıyoruz. Tersini de düzünü de düz örüyoruz. Şu iki şişimizi düz örmeye devam ediyoruz. Taban düz oluyor. Arkadaşlar, bu haroşalarımız 18 adet olana kadar örelim. Şöyle saydık mıydı? 18 adet olana kadar örelim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi patiğimizin haroşalarını yaptım. 18 olacaktı. 18 ilmek, 18 sıra yaptım haroşaları. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 sıra yaptıktan sonra 24 ilmeği ördüm. Şimdi kesimini yapacağız arkadaşlar. Şuradaki kesimini yapacağız. Şu şekil kesimini yapacağız. Bunun için 24 ilmek ördüm. 24 ilmek ördükten sonra isterseniz tekrardan bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ilmek ördükten sonra 25 ile 26. ilmeği ikisini birlikte alıyorum arkadaşlar. İlmeğimi böyle sıkılıyorum. Buradan geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden yine takıyorum. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Nereye kadar? Haroşa olan yere kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Burada kaç oluyor? 3, 6, 7, 8, 9. 9, 10. 10 ilmeği ters örüyorum. 10 ilmeği ters ördüm. Diğer 15 ilmeğimi de düz örüyorum. Çünkü burası haroşa olduğu için düz örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde kesimini yapıyoruz. Burayı haroşa olduğu için düz örüyorum. Şimdi size bir defa daha göstereyim. Son ilmeğimi ters ördüm. Şimdi devam ediyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden takıyorum arkadaşlar, her zamanki gibi. Şimdi örgümün düz tarafındayım ve düz örüyorum. Biliyorsunuz haroşa her iki tarafta da düz örülen bir örgü türü. Şimdi düz örüyorum. 24 ilmek ördükten sonra 25. ilmek, evet 25. ilmeğe geldik. Yine 25. ilmekle hemen yanındaki 26. ilmeği alıyorum. İkisini birlikte ördüm ve buradan dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde örüyorum ta ki bu şişimizde 25 ilmek kalana kadar bu şekilde azaltma işlemine devam edeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ilmeğimi ters ördüm. Diğer haroşayı düz örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde azalta diğer şişimizde 25 ilmek kalana kadar azaltalım. Azaltmaya devam. Evet arkadaşlar, patiğimizin kesimini yaptım. Topuk kesimini bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu tarafta 25 ilmeğimiz kaldı. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Evet, burada da 25 ilmeğimiz var ve şimdi örgümüzü şöyle ters çeviriyoruz. Diğer şişimizi elimize alıyoruz. İlk ilmeğimizi buradan alıyoruz. Bir ilmek ve bir ilmek de diğer şişimizden alarak bu şekilde ikisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm. Şişlerimden çıkardım. Yine bir ilmek
bu şişimden bir ilmek diğer şişimden aldım. İkisini birlikte ördüm ve diğer şişimdeki ilmeğimi diğerkinden üstünden atlattırıyorum. Bir şiş burada, bir ilmek buradan, bir de diğer şişten alıyorum ve diğer ilmeği üstünden atlattırıyorum. Bir bu şişten, bir diğer şişten aldım ilmek. Diğer ilmeğimizi de üstünden atlattırıyorum. Bu şekilde kesimi yapıyoruz arkadaşlar. Birer birer alıyorum şişlerden ve diğerinin üstünden atlattırıyorum. Kesimimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Çok kolay ve basit oluyor. Buyurun böyle atlattırıyoruz üstünden. Bir bu şişten bir diğer şişten ilmek alıyorum. Her ikisini birlikte örüyorum ve diğer şişi üstünden atlattırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son 2 ilmeğim kaldı. Son şu 2 ilmeğimi de şu şekilde yine aynı devam ediyoruz. İkisini birlikte ördüm. En alttakini üstünden atlattırıyorum. Diğer şu son ilmeğimle diğer ilmeğimi de aldım. İkisini birlikte ördüm. Şişimin birini bırakıyorum. Diğerinin üstünden atlattırdım. Ve bir daha atlattırıyorum bu şekilde. İyice sıkılayıp kesiyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şöyle döndürdük miydi? Bakın. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Arkası topuğu bu şekilde. Yan taraf. Harika. Çok güzel bir patik oldu. Sade renk ördüm arkadaşlar bu kez. Modelimiz böyle bu şekilde bir modeldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.